Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip bebe yünü şöyle orta kalınlıkta. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. 2 sıradan oluşan bir model. Umarım siz de beğenir benimle yaparsınız. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi çıkartarak başlıyoruz. Bu modelde ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları olacak. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayısını ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Model oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanlar bile bunu rahatlıkla yapabilirler. 2 sıradan oluşan bir model. Şöyle bakın 3 ilmek bir model için 3 ilmek bir model. Şöyle 3 3 3 3 ayarladım. Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. Modelde lastik kullanmayacağım için ilmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters örüyorum. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Ben lastiksiz şöyle başlayacağım hemen. Evet. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek bir sıra zemin hazırladım. Bu modele dahil değil arkadaşlar. Lastik yapmayacağım için yaptım bunu. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Örgümün ön yüzündeyim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra ilmeğimi ters örüyorum. Bakın kenar ilmeğinden sonraki ilmeği bir ters. Daha sonra 2 ilmeği bir alarak şu şekilde ikisini bir topladım, düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Birinci ilmeğimizi tekrar düz ördüm ve şişimden çıkardım. İkinciyi örmüyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bir ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Birinci ilmeğimi tekrar ördüm düz olarak ve şişimden çıkardım. Bir ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Daha sonra birinci ilmeğimi alarak tekrar düz ördüm ve sol şişimden çıkardım. Bir ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi yani birinci ilmeğimi tekrar ördüm ve şişimden çıkardım. Sıra sonunda bir ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Örgümüzün ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Şimdi ikinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz örüyorum. Bakın. Şu üçlü olan ilmeğe gelince birincisini ters, diğer ikisini de bakın şöyle ikisini de bir alarak düz ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki ilmeğim düz ördüm. Üçlünün birincisini ters, diğer ikisini de bir alarak düz ördüm. Kestim burada. Bir düz, bir ters ilmek, kalan 2 ilmeğin de ikisini bir bakın 2 ilmeğin ikisini bir aldım, düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğim düz, bir sonraki ters, zaten bakın ilmeğim ters, bunu yine ters örüyorum. Kalan 2 ilmeğimin de ikisini bir alarak düz ördüm ve kestim burada. Sıra sonunda bir düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek
ikinci sırayı da tamamladım. İkinci sıra yani arka yüzünde yapacağımız işlem de bu. Çünkü modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Hep bu 2 sıranın tekrarını yapacağız. Şöyle bir kez daha kuralım. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğin örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir sonraki bakın burada ters olan bir de düz olan ilmeğim var. Bunun ikisini bir aldım, düz ördüm. Daha sonra şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım ve birinci ilmeğimi şu şekilde alarak tekrar ördüm ve şişimden bıraktım. Bir ters ilmek, zaten bu ilmeğim ters, yine ters olarak ördüm. Burada ters ve düz ilmeğim var. Bunun ikisini bir aldım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Birinci ilmeğimi tekrar alarak düz ördüm ve şişimden çıkardım. Burada bir ilmek artırmış olduk. Onu arka yüzünde kesiyoruz. Bir ters ilmek. Bu ters ve düz olan ilmeğimin ikisini bir aldım. Şöyle düz ördüm. Bir artırma yaptım. Birinci ilmeğimi tekrar ördüm. Düz olarak. Bir ters ilmek. Sıradaki iki ilmeğimi topladım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Birinci ilmeğimi tekrar düz ördüm. Sıra sonunda bir ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sırayı tekrar kurmuş olduk. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz olan ilmeğimi düz örüyorum. Bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek. Burada üçlü ilmeğim var. Birincisini ters ördüm. Diğer kalan iki ilmeğin de ikisini bir alarak şöyle düz ördüm. Kestim yani. Ön yüzünde artırma yapmıştık. Arka yüzünde kestik. Tekrar ilmek sayımızı 2'ye düşürdük burada bakın şöyle. Bir düz ilmek, bir ters ilmek. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Sıradaki ilmeğim düz, devamındaki ters. Ters ilmekten sonra iki ilmeğin ikisini bir toplayarak düz örelim. Yani burada kesiyoruz. Bir düz ilmek, bir ters ilmek. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir toplayarak düz ördüm, kestim. Son ilmeğim de düz, yine düz ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Evet, modeli iki kez kurduk. Bakın, model hep bu iki sıranın tekrarından oluşuyor. İki kez kurduk. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Şöyle göstereyim. Aynı ipi kullandım. Burada 4 numara şiş kullandım. Model böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şöyle kabartmalı bir model. Yapımı da oldukça kolay. Dediğim gibi yeni öğrenenler bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz gayet güzel, yapımı kolay modellerden. Arka yüzü de bu şekilde. Şöyle. Her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, bebek battaniyesi, patik, çorap hepsinde kullanabileceğiniz kolay ve güzel modellerden. Şöyle bırakayım. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara da fikir olur. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.